Hakan Bey size. Sizin uzmanlık alanınız horlama ve uyku apnesi üzerine. Evet. Horlama neden oluyor? Horlamanın birçok sebebi var. Genelde halk arasında aşırı kilo olarak sadece bilinir. Ama tabii ki nefes borusunu tıkayan bütün o dokular horlamaya sebep oluyorlar. Benim uzmanlık alanım ortodonti. Yani ben diş doktoruyum ve ortodonti uzmanıyım. Çapraşık dişleri düzeltiyorum. Halk arasında diş teli tedavisi olarak bilinen bir yöntemle. Tabii bunların şeffaf olanları var, görünmeyenleri var. Şeffaf düzeltici plakları var. Birçok teknolojik gelişmeyi de aynı zamanda kullanıyoruz. Horlamaya gelince, horlamada özellikle bir ortodonti uzmanı olarak ben özel bir aparey yapabiliyorum. Bunu bütün diş hekimi arkadaşlarım, meslektaşlarım aslında yapabilirler. Ama genelde diş hekimlerinin de çok fazla bildiği bir yöntem değil. Bilinen birkaç tane yöntem var ama onlar genelde alt çeneyi öne alan ama o şekilde sabitleyen apareyler oluyor. Bizim yaptığımız alt çenenin hareket edebileceği aynı zamanda bir aparey yapabilmek. Yani alt çene öne doğru gelebiliyor ama sağa sola kayabiliyor. Çene eklemimiz vardır bilirsiniz, dizimiz, dirseğimiz gibi. Onun rahat olmasını sağlıyor. Genelde uyurken tabii biz horlandığını biliyoruz. Sadece geceleri olarak düşünmeyin. Seyahate çıkan insanlar var, tura katılıyorlar. Sosyal hayatı da etkiliyor tabii. Uykuya dalıyorlar ve kendi sesleriyle uyanıyorlar. Haliyle uykuları da gelse bir çevrede insanlar varsa rahatsız oluyorlar ve dinlenmeye çekemiyorlar kendilerini. Tabii ki. Aynı zamanda kendileri kendi yataklarında bile belki dinlenmeden kalkabiliyorlar. Çünkü birçok kez apne oluyorsa yani bu tıkanma demektir. Uykuları bölünüyor. Yani yaklaşık olarak bir 20-30 kez kalkanlar var. Bunun süresi 1,5-2 dakikaya kadar zaten çıkabiliyor. Bu da vücut için zararlı. Biz özellikle sağlık açısından bir zararı olmasın, daha doğrusu bu zararı giderelim diye bir horlama tedavisi zaten yapmak istiyoruz. Sebebi o. Çünkü kalp krizine varabilen ciddi sonuçları olabiliyor bunun. Sadece horlama sesi rahatsız etmiyor insanları. Horlayan kişi eğer tıkanıyorsa, nefes alamıyorsa uyku sırasında sağlık sorunları yaşayabiliyor. Şöyle horlayan insan kalp krizi geçirir diyemiyoruz ama horlama ile uyku apnesi ikisi bir aradaysa bir kişide kalp krizi riski var. Artar. Horlama bir titreşim sesidir açıkçası. Dokuların titreşmesiyle oluşur. Ama apne buna eşlik ediyorsa 1-1,5 dakika bazen daha uzun bir süre hiç nefes alamaz insan. Sonrası birden böyle vücut uyanmaya çalışır. Hayatta kalmak için uyanmaya çalışır çünkü. Tabii ki bu ne demek? Uyku bölünür. Kaliteli bir uyku alınamaz ama vücutta kalınmış olur. Fakat bu ileride tabii bütün vücut mekanizmasını zorladığı için vücuda zarar vermiyor. Nefes alıyorlar ama nefesi veremiyorlar belli bir süre uykuda değil mi? Nefes alamıyorlar da aslında. Yani nefes alıp verme duruyor. Bir durma dönemi oluyor. Tıkanma diyoruz biz buna. Apne diyoruz. Sonrasında birden böyle bir hararetli bir şekilde bir nefes almaya başlar ve sonrasında bir süre daha devam eder tıkanana kadar. Bizim yaptığımız şey genelde bunun sebebi alt çenenin geride olması, dil kökünün geriye doğru gelip nefes yolunu tıkamasıdır. Biz bu dişlikle, bu apareyle alt çeneyi öne alıyoruz. Ama bunu da çene eklemine zarar vermeden yapıyoruz. Aynı zamanda ağızlarını açıyorlar insanlar değil mi? Çenemiz düşer uyuduğumuz zaman. Düştüğü zaman geriye gider. Geriye gittiği zaman zaten tam olarak o nefes borusu tıkanır. Bu aparey de onu engelliyor. Geriye gitmesini engellediğinden hem eklemimize rahatsızlık vermeyip sabit tutmuyor onu böyle bütün gece. Düşünsenize kaslarınız geriliyor. Ama aynı zamanda da nefes almasını sağlıyor insanların. Yani taktıklarında etkili. Eğer çıkartırlarsa tekrardan horlayabilirler. Ben dişle bağlantılı bir tedavisi olduğunu açıkçası horlamanın bilmiyordum. Kulak, burun, boğaz ilgilenir. O da küçük dile bakar, burun etine bakar. Burunda bir eğrilik ya da kıkırdak eğriliği var mı ona bakar. Bademcikleri büyük müdür ona bakar. Çünkü bazı insanların doğuştan bademcikleri bazı normal insanlara göre daha büyük oluyor. O da gece horlamayı artırıyor diyor uzmanlarımız. Onlardan duyduğum bilgiler ama bir diş hekimi, bir ortodontist olarak horlamanın bu şekilde bir tedavisi olduğunu bilmiyordum. Bugün onu da öğrenmiş oldum. Eğer böyle bir rahatsızlığınız, bir sıkıntınız varsa horlamak çünkü eşlerin ilişkisini de etkileyen bir durum. Rahatsız edici de bir durum. Çünkü yan odadan da duyulan artık boyutları var. Üst kattan duyulan boyutları var. O noktada çeneye bir aparat takılıyor ve bunun önüne geçilebiliyor. Bunu öğrenmiş oldum Medikal olarak eğer çene ameliyatını kabul ederse bir insan
alt çenesini ve üst çenesinin öne alınması gerekir. Düşünsenize, çene ameliyatı olması gerekir. Medikal olarak bunun tam olarak çözülebilmesi. O da çok zor bir ameliyat, çene operasyonu. Çok kişi bunu istemez. Belli bir yaştan sonra hele. Burun tıkanıklığı ile ilgili veya bademciklerle ilgili bir şey açılabilir diye düşünürse uzmanlarımız bunu yapabilirler. Ama çoğu zaman faydalı olmadığını görüyoruz. Çünkü esas sorun burada, kritik nokta, dil kökü tıkıyor nefes borusunu. Düşünsenize, burnunuz tıkalıysa tamam, açılmalı, ama açıksa bile eğer horluyorsanız bu zaten dil köküne müdahale edilemeyeceğine göre direkt dil kökünü öne alabilmek için alt çeneyi öne almaktan geçiyor. Bu bizim taktığımız apareydi alt çeneyi öne aldığında zaten nefes borusu, zaten adı üstünde boru, yani bir hortum gibi. O ne kadar hacmi genişlerse vücutta o nebzede tabii ki o oranda nefes alabiliyor. Çalışma prensibi bu. Güzel. Gelelim çocuklardaki ortodontiye. İlk kaç yaşlarında tedaviler başlayabiliyor çocuklarda? Ben Amerikan Ortodont Derneği'nin üyesiyim. Amerikan Ortodont Derneği diyor ki çocukları 7 yaşında ortodonti uzmanına götürün. İlk muayenelerini yaptırsınlar diyor. Sebebi de o yaşta kemik yapısı, diş yapısı oluşuyor. Bir ileriye dönük olarak bir projeksiyon bize verebiliyor, tabii görebilirseniz. Dolayısıyla ortodonti uzmanları çocukları değerlendirdiklerinde bunu görebilirler. Çünkü uzmandırlar. O yüzden eğer ulaşabildikleri bir ortodonti uzmanı varsa 7 yaşından itibaren çocuklarını götürmelerini, kontrol ettirmelerini tavsiye ediyoruz. Malum Şubat tatili yaklaşıyor. Evet. Bu gayet iyi bir olabilir, fırsat olabilir aileler için. Ama hiçbir zaman geç kalınmış değil. Neden? 7'den 70'e herkesle biz ortodont tedavi yapabiliyoruz. Günümüzde şeffaf düzeltici plaklar var, bilirsiniz. Takıp çıkartılabiliyor. Hiç belli olmuyor ama dişleri düzeltebiliyor. Tamam. Bu arkaya takılan mı? Arkaya takılan önden lingual diş telleri, ortodonti. çünkü çoğu insan takmak istemiyor. İş ortamında rahatsızlık duyuyorlar. Tabii. Artık arkaya bir şeffaf teller, o da dışarıdan görünmediği için kullanılabiliyor. Görünmüyor. Lingual ortodonti. Sizin onu da bahsettiğiniz yapıyoruz. o mu, çıkarılan dediğiniz? Takıp çıkartılabilen lingual ortodonti değil. Lingual ortodonti arkadadır ama içeride, hani ağzınızı açtığınızda görülebilir. Aynı zamanda görünmese bile konuşmanızı etkileyebilir. Dilinize rahatsızlık yaratabilir. Onu da yapıyoruz ama onun haricinde takıp çıkartılabilen, istendiğinde çıkartılabilen, istendiğinde takılabilen ama takıldığında da gözükmeyen, şeffaf, konuşmanızı, görüntünüzü etkilemeyen ince plaklar var. O plakları ne kadar süre ağzımıza takılı tutmamız Geceleri gerekiyor? takılması yeterli olabiliyor birçok vakada ama mümkünse, eğer hayatınızı etkilemiyorsa, gündüz de takabildiğiniz kadar takın diyoruz. Gerçekten de insanla hiç rahatsız olmuyorlar. Çünkü istediklerinde çıkartılabilecek bir şey. Ve gerçekten de dişleri gayet güzel düzeltiyor. Her vakada uygulanamayabilir. Zaten ortodonti uzmanları da bu konuda yönlendireceklerdir. Çocukların ilk muayenesini biz yapıyoruz 7 yaşında. Başlayabileceğimiz vakalar var. Alt çenesi çok önde olan böyle çocuklar var malum, veya çok geride olan çocuklar. Bunlarda ortopedik çene tedavisine biz erken yaşlarda başlayabiliyoruz. Bazen de diyoruz ki bütün sürekli dişler çıksın, ondan sonra başlayalım tel tedavisine. Ama ileri yaşlarda da eğer 7'den 70'e diş etleri sağlıklıysa, çene kemiği sağlıklıysa her yaşta ortodontik tedavi yapılabiliyor. Güzel, ama çocuğumuz 7 yaşına geldiyse ağız sağlığın açısından anne babalar özellikle şu 15 tatil değerlendirebilirsiniz dedi Hakan Bey. Mutlaka bir ortodontiste, bir diş hekimine ağız muayenesi yaptırmakta fayda var ki ileride bir sıkıntı yaşamasın, ileride daha büyük sorunlar doğurmasın diye. Tabii ki. Çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür sağ olun. ederim. Eksik olmayın.